Merhaba sevgili anne ve babalar. Bebek gelişimi video serimize hoş geldiniz. Belki biraz daha zorlanacağınız bir haftaya gelmiş olabilirsiniz. Hatta bu zorluk 3 ila 4. ayların sonuna kadar devam edebilir. Neyden bahsettiğimi ya anladınız ya da merak ediyorsunuz. Hepsini sizin için anlattım. Bu hafta 3. hafta. 3 haftalık bebek gelişimi videosuna hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu hafta bebeğinizde ve sizde ne gibi değişiklikler olabilir, ne gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Küçük çocuğunuz kas kontrolünü kazanıyor ve bu nedenle hareketleri ve refleksleri bu hafta daha az sarsıntılı ve daha zarif olacak. Karın zamanı bebeğinizi karnının üzerine yatırdığınız zamandır. Başını kaldırma pratiği yapabilmesi için gün boyunca ona denetimli bir şekilde bir karın zamanı verdiğinizden emin olun. Bazı 3 haftalık çocuklar karnın üzerindeyken bakışlarını 45 derece kadar kaldırabilir ve bebek ne kadar pratik yaparsa o kadar iyi kas gelişimi olacaktır. Karın vakti aynı zamanda bütün gün ve geceyi sırt üstü yatarak ya da arabada koltuklarla yaslanarak geçiren bebeklerde daha yaygın olan başın düzleşmesini önlemeye yardımcı olacaktır. 3 haftalık bebeğiniz artık kilo almaya başlayacak. Gebelik videolarında her zaman belirttiğimiz bir husus vardı. O da her gebeliğin kendine özgü olduğuydu. Şimdi de bebek gelişiminde aynı sözü kullanıyorum. Her bebek gelişimi kendine özgüdür. O yüzden bebeğinizin kilo alımını çevrenizdeki bebeklerle kıyaslamayın. Doktorunuz sizlere olumsuz bir şey söylemediği müddetçe bebeğiniz gayet sağlıklı kilosundadır demektir. Bebeğiniz çok kusuyorsa paniğe kapılmayın lütfen. Size öğle yemeğinin tamamı gibi görünen şey muhtemelen 1 veya 2 çorba kaşığı sütten başka bir şey değildir. Yeni doğmuş bebeğinizin daha uzun süre uyuyacağı günler için ağlayacaksınız. Ancak bebeklerin 6 aylık veya daha büyük olana kadar gece boyunca uyumalarının beklenmediğini unutmayın. Bunun nedeni büyümelerini hızlandırmak için hala küçük olan karınlarını en az bir kez gece boyunca doldurmaları gerektiğidir. Çok erken bir uyku programı uygulamaya çalışmak yalnızca süt miktarınızı etkilemeyecek, aynı zamanda bebeğinizin büyümesini de etkileyecektir. Hiç şüphe yok ki yeni ebeveynler yorgun ebeveynlerdir. Aksini beklemek saçma olurdu. Sonuçta sayısız emzirme, gaz çıkarma, bebek bezi değiştirme, sallamalarla hokkabazlık yapıyorsunuz ve sonra yarın her şeyi yeniden yapmak zorunda kalıyorsunuz. Belki bir gecede 3 saat uyuyarak bunları tekrar yapıyor olmak doğal olarak sizleri yorgun yapacak. Bebekler filmlerde, reklamlarda hep bembeyaz, pürüzsüz bir cilde sahip olarak gösterilir. Ve hiç anne baba olmamış bireylerin kafasında belki böyle bir hayal olabilir. Ama şunu söylemeliyiz ki bebekler kusursuz değil. Kırmızı sivilceler, isilikler, deri döküntüleri oluşabilir. Ama bunların bir kısmı kendiliğinden geçerken bir kısmı tedaviye iyi yanıt vererek hızlıca yok olurlar. İlk ay için ekstra dikkatli olmak gerekir. Bu erken doğan veya diğer sağlık sorunları olan bebekler için 2 katına çıkar. Bu nedenle ilk haftalarda kalabalık alanlardan kaçının. Bebeğinizi içeride veya dışarıda bir bebek arabası, askı veya bir taşıyıcıda tutun ve herhangi bir geziden sonra bebeğinizin ellerini mendil veya ıslak sabunlu bezle temizleyin. Gün içinde bebeğinizin gündüz saatlerinde tüm uykusunu toparlamayı öğrenmemesi için uyuklamayı 3 saatlik esnetmelerle sınırlayın. Yeni doğmuş bebeğinizin henüz uyku zamanı rutini olmasa da muhtemelen bu yaşta her 3 veya 4 saatte bir yemek için onu uyandırmak isteyeceksiniz. Uykulu yavrunuzu uyandırmakta sorun yaşıyorsanız şu taktikleri deneyebilirsiniz. Bebeğinizi dik tutabilirsiniz, kundağı açabilirsiniz, bazı giysilerini çıkarabilirsiniz. Ayaklarını veya ellerini gıdıklayabilirsiniz. Yüzünü okşayıp kollarını ve bacaklarını hareket ettirebilirsiniz. Veya soğuk bir bez üzerine koyabilirsiniz. Her şey
şey başarısız olursa bezini değiştirmeyi deneyin. Bu yöntem genellikle biraz uykulu bir kafayı uyandırmanın kesin bir yoludur. Uyandığında bebeğin yüzünün önünde hareketli şarkılar söyleyerek ve sarkan oyuncaklarla onu uyanık tutun. Yeni doğan bebeğinizin uyku zamanı rutininin gece uykusundan farklı olmasını sağlayın. Bu bebeğinizin karışıklıklardan kaçınmasına yardımcı olur. Çocuk odasının karanlık olmaması için gölgelikleri veya perdeleri açık tutun. Hatta bebeğinizin oturma odasında uyumasına bile izin verebilirsiniz. Gündüz uykularında parmak uçlarında gezinmekten vazgeçin. Uyuklarken sıradan sesleri duymak gece ile gündüz arasındaki farkı pekiştirecektir çocuğunuz için. Geceleri ise tam tersini yapın. Uyku kalitesini arttıracak her şeyi yapabilirsiniz. Anne ve babayı en çok zorlayan rahatsızlıklardan biri olan kolik, bebeklerde en sık görülen uzun süreli ve ataklı ağlama krizleridir. Kolik ağlaması normal ağlamadan farklıdır. Kolik olan bir bebeği sakinleştirmek neredeyse imkansızdır. Bazen gece yarılarına kadar devam edebilir ağlamaları. Bazen 24 saat süren ağlama nöbetleri de görebilmekteyiz. Kolik belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz. Bebeğin 3 ve 4. haftasında başlar ve bebeğin 3. ayına kadar devam edebilir. Hatta bazen 4 ila 5. aya kadar sürdüğü de görülebilmektedir. Koliği olan bir bebek kesintisiz saatlerce ağlayabilir. Genellikle dizlerini yukarı doğru çeker, yumruklarını sıkar ve hareketlerini arttırır. Bağırsak hareketleri hızlanır, göbekleri sert ve şişkindir. Her gebelikte kolik nöbeti farklılık gösterebilir. Koliğin nedenleri nelerdir diye soru akıllara gelebilir. Koliğin gerçek nedeni bilinmemekle birlikte nedeni hakkında çok fazla teori ortaya atılmaktadır. Yaygın olarak hazımsızlık ve gaz sancısından kaynaklandığından söz edilmektedir. Ancak gaz problemi yaşayan her bebeğe kolik tanımı koymak yanlıştır. Bu noktada unutulmaması gereken her bebeğin ilk ayında gaz problemi yaşadığı ve bebeğin iletişim kurma yolunun ağlamak olduğudur. Henüz kanıtlanmayan nedenlerden bazıları da şunlar olabilir. Bağırsakların tam olarak gelişmemesi, hazır mama ile beslenen bebekte bazı besinlere karşı hassasiyet veya alerji, bebekte aşırı gaz oluşumu, stresli bir gebelik dönemi geçirilmesi, anne bebek arasındaki bağın zayıf olması, annenin sigara içmesi veya evde sigara tüketilmesi olabilir. Koliğin nedeni kesin olarak bilinmediği için tedavisi de yoktur. Ancak kolik bir bebeği rahatlatmaya yardımcı olacak bazı yöntemler vardır. Bebeğiniz ağlarken olabildiğince sakin kalın ve mantıklı davranın. Onu kucağınıza alın ve yanında olduğunuzu hissettirin. Bebeğinizin iletişim yolu ağlamak olduğu için ağlarken mutlaka ona karşılık verin. Ilık bir banyonun ardından karnına ve sırtına saat yönünde masaj yaparak onu rahatlatabilirsiniz. Mama ile beslenen bebeklerde gaz yapmayan mama seçmeye dikkat edebilirsiniz. Bebeğiniz anne sütüyle besleniyorsa gaz yapmayan gıdalar tüketmeye özen göstermelisiniz. Kolik bir bebek için aile hayatındaki huzur çok önemlidir. Stresli ortamlar bebeklerde gaz oluşumuna neden olan faktörlerden biridir. Bebeğinizin beslenirken hava yutmamasına özen gösterin. Meme verdiğinizde her 5 dakikada bir gazını çıkarın. Biberonla beslerken dik oturtun ve biberon ağızlarına hiç hava girmeyecek şekilde tutturun. Doğum sancıları ve doğum fark etmiş olduğunuz gibi vücudunuz için gerçekten çok zordur. Özellikle aşağı bölge için. Perine kaslarınız ve sinirleriniz gerilebilir veya hasar görebilir. Bu da dışkınızın vücudunuzdan nasıl ve ne zaman ayrıldığını kontrol etmenizi zorlaştırabilir. Genellikle vücudunuz normale döndüğünde kendi kendine bu durum düzelir. Ancak o zamana kadar bu sorunu gidermek için yapabileceğiniz birkaç adım şu şekilde olabilir. Gaz bilincine sahip bir diyet yapın. Sinirimi zor yiyecekleri atlayın. Yağlı, kızartılmış, aşırı baharatlı besinleri tercih etmeyin. Kegel egzersizlerinizi yapın. Sonra tekrar yapın ve tekrar yapın. Gün içinde bu egzersizleri olabildiğince çok yapın. Kegeller idrar yollarını kontrol eden kasların yanı sıra dışkılama kaslarını da sıklaştırmak için de bir bilettir. Utanmayın. Sorun devam ederse doktorunuzla bu durumu konuşun. Sizin sağlığınızdan önemlisi yok. 3. haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hemen şuradan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.